Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay, oldukça lezzetli, aynı zamanda da buzluk için uygun nefis bir kurabiye hazırlayacağız. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Denedikten sonra ise yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hemen işime hamuru hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 2 adet yumurtadan bir tanesinin beyazını bir kenara ayırdım. Geriye kalan yumurtaların üzerine 1 su bardağı kadar pudra şekerini ilave edip önce şöyle güzelce çırpıyorum. Ardından üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. Yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin ve çok sulu olmazsa daha iyi olur. 125 gram kadar tuzsuz oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin ilavesi yaptıktan sonra şimdi malzemelerimizi homojenize bir kıvam alana kadar şöyle güzelce karıştıralım. Malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra son olarak üzerine azar azar un ilavesi yaparak hamuru karıştırılmayacak kıvama gelene kadar spatula ile veya kaşıkla karıştıralım ki yoğurma aşamasında elimize çok fazla yapışmasın. Ardından spatulayı çıkartalım ve elimizle önce toparlayıp ardından hamuru yoğurmaya başlayalım. Bu arada ben toplamda 6 su bardağı kadar tepeleme olacak şekilde un kullandım ama her zaman söylediğim gibi özellikle bu gibi tariflerde yani diğer malzemeler işin içerisine girdiğinde yumurtanın boyutundan tutun kullandığınız yoğurdun katılığına sıvılığına kadar mutlaka bir etken olacağından unu ilave ederken kontrollü davranmayı ihmal etmeyiniz. Sonuncu su bardağını kontrollü bir şekilde ilave edip hamurun kıvamını yakalamaya özen gösterin. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. Hamuru hazırladıktan sonra 2 eşit parçaya böldüm. Bu şekilde poşetlerin içerisine yerleştirdim. Hava almayacak şekilde üzerlerini kapattıktan sonra buzdolabında yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum ki birazcık hamur toklaşsın. Ardından diğer ayırmış olduğumuz yumurta beyazının üzerine bir tane daha yumurta beyazı ilave ettim. Sarısını ise uygun bir kaseye alıp üzerini kapatarak bir kenarda ikinci bir işleme kadar dinlendiriyorum. Ardından 2 tane yumurta beyazının üzerine yarım su bardağı kadar pudra şekeri ekleyip şöyle güzelce çırptım. Daha sonra üzerine 200 gram kadar çekilmiş ceviz içi ekliyorum. Bunu cevizin yerine fındık, fıstık ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde dolgumuz da hazır olduğuna göre hemen dinlenmiş olan hamurlardan bir tanesini tezgahımıza alalım. Bu aşamada hamur hafiften nemlenmiş olabilir. O yüzden mutlaka üzerine ve altına güzelce un serpiştirip ardından merdane yardımıyla hamuru büyütelim. Hamuru açarken gereğinden fazla un kullanmamaya özen gösterin ki hamuru una çok fazla doyurup sertleştirmeyesiniz. Eğer hamur sertleşirse yani una fazla doyarsa kurabiyeleriniz de sert olabilir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hamur açarken de aynı videoda gördüğünüz şekilde kenarlarını birleştirmeyi unutmayalım. Dikdörtgen bir şekilde açtıktan sonra hazırladığımız dolgunun tam yarısını üzerine gezdirelim ve her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Hem hamuru hem de hazırladığımız içliği yani dolguyu 2 eşit parçaya bölüp ikisini de aynı şekilde hazırlayacağız. Ben video çok fazla uzun olmasın diye sadece bir tanesini yapım aşamasını gösterdim. Diğerini de çekmiştim detaylı ama göstermedim ki gereksiz uzun olmasın. Aynı videoda gördüğünüz şekilde 2 parmak aralıklı olacak şekilde bir o taraftan bir bu taraftan toplamda 3 defa hamuru katlayalım. Çok sıkı yapmayalım ki daha sonra içerisi güzel pişsin. Ardından bir pizza ruleti veya bıçak yardımıyla tam ikiye keselim ve bu şekilde hazır olan hamurlarımızı fırın tepsisinin içerisine alalım. Yağlı fırın kağıdı kullanmayı ihmal etmeyelim. Eğer kullanmayacaksanız da mutlaka tepsiyi yağlayın. Bu şekilde 4 hamurun 4'ünü de hazırladıktan sonra tepsimize alıp üzerlerine ayırdığımız yumurtanın sarısını sürelim. Yumurta sarısı ile ilgili herhangi bir durumunuz varsa mesela kurabiyeleri de sevmiyor olabilirsiniz. Onun yerine
Normalde pişirip daha sonra üzerine pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben son aşamada üzerini çatalla da şekillendirdim. Çok da güzel oldu. Ve önceden ısıtılmış 165-170 derece fırında ortalama 35-40 dakika kadar pişirdim. Fırından fırına pişme süresi mutlaka değişecektir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Tamamen soğuttuktan sonra dilediğiniz gibi kesip servis edebilirsiniz. Buzluk için ise tamamen pişirmeden önceki aşamada, yani üzerine de yumurta sürmediğiniz aşamada hemen streçe sarıp buzlukta dinlendirerek dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Her şekilde pişmeye uygun, oldukça lezzetli, kıyır kıyır nefis bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra ise yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Eğer beğendiyseniz yine de yorumlarınızı ve beğenilerinize talibim. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.